Herkese selamlar dostlarım, herkese merhabalar. Genelde ben size hep Atina'dan selamlar ve sevgiler diyorum. Bu sefer Türkiye'deyim, ailemi ziyarete geldim. Herkese selamlar ve sevgiler. Türkiye'den kucak dolusu sevgiler. Bugünkü konumuz ise bir izleyicimin bana gelen yorumu çok hoşuma gitti ve ben de gerçekten bunu merak ediyordum. Bu yorumun üzerine bir araştırmaya başladım. Selamlar. Osmanlı toprakları üzerinde kayıp olmuş ve kayıp olmaya başlamış Türkleri araştırabilir misiniz? Tabii ki de kardeşim, seve seve araştırırım. Bir araştırma yaptım. Umarım bu videom senin sorularına cevap olur. Eğer ki bir hatam olursa ya da sürçülisan edersem şimdiden affola. Haydi konumuza başlayalım. Ama öncelikle Avrupa, Asya ve Afrika'daki Osmanlı'nın genişlediği sınırlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Daha sonra Osmanlı topraklarında Türklüğünü kaybetmiş veya unutmaya yüz tutmuş Türk topluluklarından bahsedeceğim tabii ki de seve seve. Haydi konumuza başlayalım. Evet, Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına 19. yüzyılda ulaştı. Bu dönemde Osmanlı toprakları 3 kıtaya yayılmıştı. Avrupa'da Balkanların en büyük bölümü Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan'ın bir kısmı ve Ukrayna'nın bazı bölgeleri Osmanlı kontrolündeydi. Asya'da ise Anadolu, Kafkasya'nın bir bölümü, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Hicaz, Suudi Arabistan'ın batı kıyısı yani ve Yemen Osmanlı topraklarına dahil edildi. Afrika kıtasında ise Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Sudan'ın kuzey kesimleri Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Ancak dostlarım 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu hızla toprak kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti fiilen çöktü ve şu an üzerinde yaşamış olduğumuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurularak Osmanlı'nın kalan toprakları Türkiye'ye dönüştü. Özetle Osmanlı İmparatorluğu bugünkü 40'tan fazla ülkenin topraklarını kapsayan devasa bir güçtü. Ancak zamanla küçüldü ve yerini modern Türkiye Cumhuriyeti aldı. Osmanlı topraklarında Türklüğünü kaybetmiş ve unutmaya yüz tutmuş Türk topluluklarından bahsedeceğim şimdi sizlere. Osmanlı İmparatorluğu geniş topraklara yayılan bir devlet olduğu için farklı etnik gruplarla iç içe geçmişti. Ancak Osmanlı'nın yıkılmasının ardından birçok Türk topluluğu ya asimile oldu ya da kendi kimliklerini unutmaya başladı. Günümüzde Osmanlı topraklarında Türklüğünü kısmen veya tamamen unutmuş topluluklar olduğu gibi hala Türkçe'yi konuşan ancak nüfusları giderek azalan gruplarda bulunmaktadır elbette. Bu videoda ele alacağım konular ise şunlar olacak. 1. Türklüğünü kaybetmiş veya unutmaya yüz tutmuş Türk toplulukları. 2. Hala Türkçe konuşan ancak sayıları azalan topluluklar. 3. Nüfus ve coğrafi dağılım. Haydi birincisinden başlayalım o zaman. Türklüğünü kaybetmiş veya unutmaya yüz tutmuş Türk toplulukları. Osmanlı döneminde birçok Türk boyu farklı bölgelere göç etti ve Osmanlı yönetimi tarafından yerleştirildiler. Ancak Osmanlı'nın yıkılmasından sonra ulus devlet anlayışının güçlenmesiyle birlikte birçok Türk topluluğu asimile oldu. İşte unutmaya yüz tutmuş Türk toplulukları. Bunlardan birincisi Macaristan, Sekeler. Kökenleri ise Sekeler, Macarların içinde erimiş eski Peçenek ve Kuman Kıpçak Türklerinden oluşmaktadır. Günümüzdeki durumları ise Macarca konuşuyorlar ancak birçok araştırmacıya göre ataları Türk kökenlidir. İkincisi ise Bulgaristan, Gagavuzlar ve Pomaklardır. Gagavuzlar Hristiyan Türklerdir ve Moldova ile Ukrayna'da bulunurlar. Bugün hala Türkçenin bir lehçesini konuşurlar. Kültürel olarak da asimilasyona uğramaktadırlar. Pomaklar ise Müslüman olmalarına rağmen zaman içinde dillerini unutmuşlardır. Ama hala Yunanistan'da yaşayan Pomakların ve Bulgaristan'da yaşayan Pomakların birçoğu Türkçe konuşur, anlayabilir ve Türkçe yazabilir. Genelde Müslüman kökenlidir. Üçüncüsü ise Yunanistan, Karamanlılar ve evladı Fatihan. Karamanlılar Osmanlı döneminde Rum alfabesiyle Türkçe yazan bir Hristiyan topluluktu. 1923'teki mübadelede Yunanistan'a gönderildiler ve büyük oranla asimile oldular. Evladı Fatihan, Osmanlı'nın Balkanlarda bıraktığı Türk neslidir. Ancak büyük bir kısmı Türklüğünü kaybetmiştir. Dördüncüsü Romanya Dobruca Türkleri ve Tatarları.
Kökenleri Osmanlı'dan önce de bölgede Kıpçak Türkleri yaşamaktaydı. Osmanlı sonrası süreçte Romanya içinde eritilmeye çalışıldılar. Günümüzde ise hala Türkçe konuşan küçük bir nüfus vardır ancak giderek azalmaktadırlar. Beşincisi ise Ukrayna ve Polonya, Karaimler ve Kırımçaklardır. Karaimler Yahudi inancına sahip ancak Türkçe konuşan bir topluluktu. Günümüzde Lehçe ve Rusça olarak konuşuyorlardı. Kırımçaklar ise Kırım'da yaşamış Yahudi Türklerdi. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda büyük kayıplar verdiler ve asimile oldular. Son olarak ise Kuzey Afrika, Osmanlı Türkleri ve Kuloğulları, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Osmanlı döneminde bu bölgelere yerleşen Türkler vardı. Bugün torunları Araplaşmıştır ve dillerini unutmuşlardır. Şimdi ise sizlere hala Türkçe konuşan ancak sayıları azalan topluluklardan bahsedeceğim. Avrupa'da öncelikle Bulgaristan Türkleri. 500 binden fazla Türk hala Türkçe konuşuyor. Kosova ve Makedonya Türkleri ise Osmanlı'nın Balkanlardaki mirasçılarından olan bu toplulukların nüfusu yaklaşık 100 bin, 150 bin civarındadır. Romanya Türkleri ve Tatarları ise 30 bin civarında Türkçe konuşan nüfus bulunmaktadır. Asya'da ise bu durum Irak ve Suriye Türkmenleri yaklaşık 3-4 milyonluk bir nüfusu vardır. Ancak Araplaşma sürecinde hızla kimliklerini kaybetmektedirler. Afrika kıtasında ise Kuzey Afrika'daki Osmanlı torunları sayıları net bilinmemekle birlikte on binlerce insanın Türk kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Ancak büyük bir kısmı Türkçeyi unutmuş ya da unutmaya yüz tutmuştur. Tabii ki de bu bahsetmiş olduğumuz Afrika, Asya ve Avrupa'daki Türkler baskılara uğramakta ve asimilasyona zorlanmaktadır. Dillerini unutmuş ya da dillerini unutmaya yüz tutturulmuştur. Şimdi sizlere unutulmaya yüz tutmuş veya asimile olan Türkler ya da hala Türkçe konuşanlardan bahsedeceğim sizlere. Macaristan Sekeler tamamen asimile olmuştur. Bulgaristan'da Pomaklar Türkçeyi unutmaya yüz tutmuştur ve 500 bin Türk vardır. Yunanistan'da Karamanlılar tamamen asimile edilmiştir. Batı Trakya'da 100 bin Türk vardır ve hala asimilasyon çabaları devam etmektedir. Romanya'da Gagavuzlar kısmen asimile edilmiştir. 30 bin Türk ve Tatar bulunmaktadır. Ukrayna ve Romanya'da Karaimler, Kırımçaklar büyük ölçüde asimile edilmiştir. 200 bin Kırım Tatarı bulunmaktadır. Balkanlarda ise Kosova, Makedonya, Evladı Fatihen kısmen asimile edilmiştir. 100-150 bin Türk bulunmaktadır. Irak, Suriye'de ise Türkmenler Araplaşma sürecinde 3-4 milyon Türk bulunmaktadır. Kuzey Afrika'da Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Osmanlı torunları büyük ölçüde asimile edilmiştir. Ancak tam olarak Türk kimliği taşıyanlar azdır, azınlıktadır ve bu da belirsizdir, araştırmaya muhtaçtır. Videomun sonuna geldiniz dostlarım. Buraya kadar izlediyseniz, beğenirseniz çok mutlu olurum. Ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Bugün ne yazık ki Türkiye kendi öz kültüründen adım adım uzaklaşarak gitgide Arap kültürüne daha fazla yaklaşmakta. Yüzyıllardır şekillenmiş zengin Türk kültürü bugün yalnızca tarih kitaplarında ya da unutulmuş halk ezgilerinde yer bulabiliyor. Oysa bu toprakların mayasında Orta Asya'nın bozkırlarından gelen asil bir kimlik, bir tarih, bir dil ve inançlar bütünlüğü yatıyor. Bu kültürel sapma sadece iç dünyamızı değil, dış dünya ile olan bağlarımızı da koparıyor. Çünkü aynı kökten geldiğimiz diğer Türk topluluklarıyla aramızda oluşması gereken bağlar gün geçtikçe ihmal ediliyor. Onlar hakkında yeterli araştırmalar yapılmıyor, sesleri duyulmuyor, hikayeleri anlatılmıyor. Bu sadece bir ilgisizlik değil, aynı zamanda tarihimize, özbenliğimize karşı büyük bir sorumsuzluk. Oysa Türk kimliği yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımızla birlikte anlamlıdır. Biz aynı göğün altında farklı coğrafyalarda yaşayan ama aynı dili, aynı kalbi, aynı hafızayı taşıyan büyük bir milletiz. Bu yüzden kimliğimizi yaşatmak, başkalaşmadan, yozlaşmadan, özümüze sahip çıkmak ve unutulmaya yüz tutmuş kardeşlerimizin sesini duyurmak bizim en büyük görevimizdir. Çünkü kimliğini unutan bir millet köksüz bir ağaç gibi kurur. Oysa biz köklerinden güç alan ve o köklerle yeniden yeşerecek bir milletiz. Ben Çağrı, daha güzel bir dünyada, daha mutluluk dolu bir dünyada
daha sevgi dolu bir dünyada görüşmek üzere. Hoşça kalın.